Merhaba, ben Denizcan Sümer. Bugün elimde DJI Neo var. Bu drone'u uçurmak o kadar basit ki üstündeki bir düğmeye basmanız yeterli. İşte buyurun. Far. Follow. 3, 2, 1. İşte gördüğünüz gibi bu kadar basit. İndirmek için de elinizi altına koymanız yeterli. DJI Neo incelemesine hoş geldiniz. Siz de benim gibi teknolojik ürün bağımlısıysanız, internetten alışveriş yapmadan duramıyorsanız ama teknolojiden de hiçbir şey anlamıyorsanız High and well lit. kanalıma Textured environments. kanalıma hoş geldiniz. Cihazın üzerindeki modları test etmek için hep birlikte dışarı çıkalım. Evet, cihazın üzerindeki modlardan bahsetmiştim. Bunlardan ilki takip et. Takip ede tıklattığınızda gördüğünüz gibi cihaz sizin arkanıza geçerek sizi takip ediyor. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Benim gibi eğer kelseniz saçım ne kadar açılmış diye bakmak istiyorsanız böyle videoda çekebilirsiniz. İşin şakası bir yana böyle koşu yaparken, hafif jogging yaparken veya bisiklete binerken sizi takip etmesini sağlayarak güzel modlar çekebilirsiniz. Ama testin sonlarına doğru Dynamic Track diye benzer bir özellik var. Onu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü o sadece geriye doğru değil, ne yöne giderseniz gidin sizi takip edecektir. Ama böyle de bir özelliği var. Eğer sizi arkadan takip etmesini ve hiçbir şekilde sağa sola gitmesini istemiyorsanız takip et tuşuna basabilirsiniz. Takip et dışında cihazda bir de drone modu var. Drone modunda cihaz sizden uzaklaşıyor ve aynı zamanda yükseliyor. Bunu eğer ki güzel bir manzaralı yere gittiğinizde çalıştırıp hem kendinizi hem de manzarayı alabilirsiniz. Arkamın böyle güzel bir uçurum veya okyanus olduğunu düşünün. Instagram'ınız için size çok düzgün, çok güzel içerikler verecektir. Tabii ki gene tekrar ediyorum, bu nasıl 4K DJI. Bir diğer ise dairesel mod. Dairesel modda sizi bir çemberin ortasına alıyor ve belirlediğiniz çapta etrafınızda dönüyor. Bunu Arif ve 216'daki tam tur diye düşünebilirsiniz. Sizi ortaya alıyor ve etrafınızda dönüyor. Burada benim yine başarısız saç ekimimi detaylı bir şekilde inceliyoruz ve kilo aldığımı da bu video sayesinde fark ediyorum. Bir diğer moda geçiyorum hiç vakit kaybetmeden. Spotlight. Spotlight'ta da cihaz sabit kalıyor. Sizin gittiğiniz yöne doğru kamerasını çeviriyor. Yani ne yapacak? Mesela atıyorum siz kameranın etrafında yürüyorsunuz, dönecektir. Ama siz uzaklaştığınızda sizi takip etmeyecek. Bunu sabit 360 derece dönebilen bir kamera gibi düşünebilirsiniz. Bu da benim sıklıkla kullandığım modlardan bir tanesi ve Dynamic Tracking. Arkadaşlar benim en çok kullandığım özellik bu. Dynamic Tracking'de siz nereye giderseniz gidin sizi takip ediyor. İsterseniz drone'a doğru gidin, geri gidiyor. Sağa gidin, sağa gidiyor. Sola gidin, sola gidiyor. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey ise cihazda bir çarpışma önleyici sensör olmamasından dolayı cihaz bir engelle karşılaştığında buna çarpacaktır. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu modları şu yüzden çok kullanmıyorum ben. Gördüğünüz gibi bütün ayarlar otomatikte olduğu için nasıl bir görüntü alacağımı bilemiyorum ve genellikle görüntü de kötü oluyor. Bakın mesela şu an gökyüzünü yani highlights dediğimiz kısımları çok fazla parlak aldığı için görüntü bana göre çok kötü ve kullanılamaz. Bunun yerine manuel olarak kumanda üstünden yapsaydım bu görüntüler daha güzel olacaktı. Son olarak kumanda kontrolünden bahsedeceğim. Arkadaşlar ben hayatımda hiç uzaktan kumandalı araba sürmemiş cahil bir insanım. Kumanda ile ilk deneyimim televizyon kumandası hariç DJI drone oldu diyebilirim. Yaklaşık 15-20 dakikalık ilk deneyimden sonra çok rahat bir şekilde ağaçlık alanda kendi arabamı takip edebildim. Tabii ki şoför dayımdı. Arabayı manuel olarak takip edebildim. Artık drone'u çok dar yerlerden de geçirebiliyorum. Yani çok kısa bir sürede cihazı gerçekten kullanmak mümkün. Hiçbir deneyiminiz olmasa bile bu drone'u alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hafif olduğu için de çarpışmalardan hasarsız bir şekilde kurtuluyor. Giriş seviyesi için bana göre çok ideal bir cihaz. Eğer sizin profesyonel görüntü almak gibi bir derdiniz yoksa, köyünüzü, efendime söyleyeyim ben Rize Pazarlıyım. Şimdi bayramda köye gideceğim.
yaylalara çekeceğim. Facebook'a atarım, Instagram'a atarım. 50-60 yaş üstü akrabalarımın dualarını kazanmak için videolar çekerim. Benim için uygun. Benim hedefim DJI Mini 4 Pro'ya geçmek. Ondan önce bu cihazla alışkanlık kazanıyorum. Eğer siz de benim gibi başlangıç seviyesi bir drone alıp güzel de içerikler üretmek istiyorsanız bana göre bunu alabilirsiniz. Gerçekten çok ufak ve hafif. Bunu sırt çantanıza atın. Her yere götürün, her şeyi çekin. Tabii ki yasal kısıtlamalara dikkat edin yoksa ceza yersiniz. Devlet baba hep 18 yaşında. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Son olarak size çektiğim birkaç tane görüntüyü izletmek istiyorum. Bu görüntüler sayesinde de cihazın kamera performansını siz de netlikle görebilirsiniz. Benim açıkçası beğenmediğim tek şey bu oldu. Ama bu cihaz da çok ufak. Burada yaklaşık 10 dakikalık bir çekim yaptım. Cihazın pil ömrünün de son derece düşük olduğunu size söyleyeyim. Kendi internet sitesinde 18 dakika diyor ama 10, 11, 12 dakika havada kalabiliyorsunuz. Rüzgarla boğuştuğu için şarjı bitiyor. Evet, burada videom bu arada, ilk çektiğim, ilk uçuşum bu benim. Yani görüntü kalitesi daha iyi olabilirdi. Şu an Beykoz'dayız. Beykoz'da 120 metre yükseklikteyiz. Size videoyu nereden çektiğimizi de göstereyim. Buradan kalktık. Yaklaşık şu kadar mesafeye gittik. Herhalde bir kilometreye yakın bir uzaklık olsa gerek. Yüksekliğimiz şuradan itibaren 120 metre, buradan herhalde 200-300 metre vardır diye düşünüyorum. Yani burada gördüğünüz gibi rüzgarlı bir hava ama sabitlemesini başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Eğer amatör başlangıç seviyesi bir cihaz arıyorsanız DJI Neo'yu deneyebilirsiniz. Ben çok memnun kaldım. Ama dilerseniz 1-2 ay sabredin. Ben DJI Mini 4 Pro aldığımda bu Neo'yu satışa, ilana koyacağım. Benden daha uygun fiyata bu cihazı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. DJI Neo benim yeni arkadaşım. Şu an kamerada eşim var. Bu cihazı aldığım için bana biraz kızgın. Biz yeni evliyiz. Bununla çok zaman geçirdiğim için üzülüyor. Bir de bu cihaza verdiğim parayla kendisine niye çanta almadık diye biraz sitemli bakıyor. Bunu da söylediğim için de bana şu an ters bakıyor. Biraz güldü galiba. Yırttım diyebilirim. Bu espriyi yaptığım için kendisi bana uyuz. Evet arkadaşlar, eşim çok sert bakıyor. Görüşmek üzere.